Hayal edin, yıl 1386. Fransa'nın Normandiya bölgesindeki Falaise kasabasında meydanda büyük bir kalabalık toplanmış. Cellat en iyi kıyafetlerini giymiş, urganı hazırlıyor. Herkes nefesini tutmuş, suçlunun getirilmesini bekliyor. Ancak hapishane kapısından çıkan suçlu, bir seri katil veya bir vatan haini değil, bir dişi domuz. Üstelik üzerine insan kıyafetleri giydirilmiş, başına bir maske takılmış. Bu bir şaka değil, bir tiyatro oyunu hiç değil. Bu, devletin ve kilisenin tüm ciddiyetiyle yürüttüğü resmi bir infaz süreci. Bugün bizler için hayvan hakları denildiğinde onları korumak, barınak sağlamak veya onlara yönelik şiddeti engellemek akla gelir. Ancak Orta Çağ insanı için hayvan hakları çok daha farklı, karanlık ve absürt bir anlam taşıyordu. Hayvanların da insanlar gibi hukuki sorumluluğu vardı. Eğer bir hayvan suç işlerse mahkemeye çıkarılır, avukat tutulur ve suçlu bulunursa tıpkı bir insan gibi asılır, yakılır ya da sürgün edilirdi. Peki nasıl oldu da insanlık böyle bir noktaya geldi? Neden koca koca hakimler, profesörler ve din adamları günlerce bir farenin veya bir çekirgenin suçunu tartıştılar? Bugün tarihin en tuhaf, en akıl dışı ama bir o kadar da gerçek olan hayvan mahkemeleri dosyasını açıyoruz. Bu davaların nedenini anlamak için önce Orta Çağ insanının beyninin içine girmemiz gerekiyor. O dönemde dünya, bugünkü gibi tesadüflerle veya evrimle açıklanan bir yer değildi. Her şeyin merkezinde büyük varlık zinciri vardı. Bu inanca göre Tanrı, melekleri, insanları, hayvanları ve bitkileri kusursuz bir hiyerarşiyle yaratmıştı. İnsan, bu zincirde doğanın efendisiydi. Ancak bu efendilik büyük bir sorumluluk getiriyordu. Düzeni korumak. Eğer bir hayvan bir insana saldırırsa, bu sadece biyolojik bir dürtü değil, Tanrı'nın kurduğu bu kutsal hiyerarşiye bir başkaldırı, bir kozmik darbe olarak görülüyordu. Hukuk sistemi, bozulan bu ilahi dengeyi yeniden tesis etmek için devreye giriyordu. Orta Çağ hukukçuları iddialarını sadece felsefeye değil, kutsal metinlere de dayandırıyorlardı. Tevrat'ın çıkış bölümünde açıkça şöyle yazar: eğer bir öküz bir erkeği veya kadını boynuzlayarak öldürürse, öküz mutlaka taşlanmalı ve eti yenmemelidir. Bu ayet, hayvanın bir fail olarak kabul edilmesinin hukuki zeminini oluşturuyordu. Kan dökülmüşse, o kanın bedeli ödenmeliydi. Failin türü ne olursa olsun. Hayvan davaları iki ana kola ayrılıyordu. Birincisi, insanların mülkiyetinde olan evcil hayvanların yargılandığı sivil mahkemelerdi. Domuzlar, inekler, atlar ve köpekler bu grubun baş müdavimleriydi. Ortaçağ sokakları bugünkü gibi temiz değildi ve domuzlar her yerde başıboş geziyordu. Bu da onları cinayet vakalarının baş şüphelisi yapıyordu. Domuzlar özellikle savunmasız bebeklere saldırdıklarında mahkeme süreci kaçınılmaz oluyordu. Falaise domuzu vakasına geri dönelim. Bu domuz bir bebeğin yüzünü ve kolunu parçalayarak ölümüne sebep olmuştu. Mahkeme kayıtlara göre tam 9 gün sürdü. Hakim, domuzun sadece öldürülmesine değil, bebeğe verdiği acının aynısını çekmesine hükmetti. Cellat, domuzun önce burnunu ve bacağını kesti. Ardından onu kasaba meydanında astı. İşin en ilginç yanı ise şuydu: mahkeme, çevredeki tüm çiftçilerin kendi domuzlarını da infazı izlemeye getirmesini emretti. Böylece diğer domuzlar ders alacak ve bir daha insanlara saldırmayacaktı. Ancak her dava idamla bitmiyordu. 1750 yılında Fransa'da bir eşek, bir adamla uygunsuz bir ilişkiye zorlandığı için yargılandı. O dönemde bu suçun cezası hem insan hem de hayvan için ölümdü. Ancak köyün papazı ve halkı mahkemeye gelerek eşek lehine şahitlik yaptılar. Eşeğin yıllardır çok uysal, erdemli ve kimseye zarar vermeyen bir canlı olduğunu belirten bir dilekçe sundular. Sonuç, adam idam edildi ancak eşek kötü emellere alet edilmiş masum bir kurban sayılarak beraat etti. Davaların ikinci kolu ise daha mistikti. Vahşi hayvanlar, fareler, çekirgeler veya tarlalara zarar veren böcekler sivil mahkemelerde yargılanamazdı. Çünkü onları yakalayıp hapse atmak imkansızdı.
Bu noktada devreye kilise mahkemeleri ve onların ruhani güçleri giriyordu. 16. yüzyılın başlarında Fransa'da Otun bölgesi fare istilası altındaydı. Halk ekinlerini yiyen fareleri mahkemeye verdi. Mahkeme, sanık koltuğundaki fareleri savunması için dönemin genç ve parlak avukatı Bartolomeo Chassenet'i atadı. Chassene bu davayı öyle bir ciddiyetle ele aldı ki savunma stratejisi hukuk tarihine geçti. Fareler duruşmaya gelmeyince Chassenet ilk savunmasını yaptı. Müvekkillerim çok geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda. Tek bir ilanla hepsinin haberdar olması mümkün değil. Her kilisede ilan yapılsın. Hakim kabul etti. İkinci duruşmada fareler yine yoktu. Bu sefer Chassenet şunu söyledi. Müvekkillerim gelmek istiyorlar. Ancak yollarda pusu kurmuş olan kediler var. Sanığın can güvenliği sağlanmadan mahkemeye gelmeye zorlanması yasalara aykırıdır. Chassenet sayesinde fareler davayı kazandı. Daha doğrusu dava süresiz olarak ertelendi. Benzer bir vaka 14. yüzyılda İtalya'da yaşandı. Çekirge istilası tarlaları mahvettiğinde kilise çekirgelere resmi bir tebligat gönderdi. Tebligatta çekirgelerin belirli bir süre içinde belirlenen verimsiz bir araziye taşınmaları emrediliyordu. Eğer çekirgeler bu emre uymazsa aforoz edilecekler, yani Tanrı'nın inayeti dışına itileceklerdi. Bugün bize komik gelen bu uygulama, o dönemde halkın paniğini yatıştırmak için kullanılan en güçlü silahtı. Bu davalar sadece ruhani bir ritüel değil, aynı zamanda ciddi bir maliyetti. Mahkeme kayıtları bu işin arkasındaki ekonomik çarkı da gözler önüne seriyor. Bir domuz hapse atıldığında gardiyan onun günlük yem bedelini fatura ediyordu. Cellat bir hayvanı asmak için insan asma ücretiyle aynı miktarda para talep ediyordu. Hatta bazen infaz için çevre illerden uzman cellatlar getiriliyordu. Mahkeme katipleri yazılan her dilekçe ve alınan her karar için sayfa başına ücret alıyordu. Peki bu parayı kim ödüyordu? Eğer hayvanın bir sahibi varsa tüm masraflar sahibine yükleniyordu. Bu yüzden bir hayvanın mahkemelik olması bir çiftçinin iflas etmesi anlamına gelebilirdi. Eğer hayvan sahipsizse veya bir topluluğa, örneğin fare sürüsüne aitse, masraflar kasaba halkından toplanan vergilerle karşılanıyordu. Bu durum adaletin ne kadar pahalı ve ciddiye alınan bir kurum olduğunu gösteriyordu. Orta Çağ adaleti sadece canlılarla da sınırlı kalmadı. Eğer bir nesne, yani bir ağaç dalı, bir araba tekerleği veya bir kazan, bir insanın ölümüne sebep olursa, o nesne de suçlu kabul edilirdi. İngiliz hukukunda buna deodant denirdi. Örneğin, bir adam yolda giderken bir arabanın altında kalıp ölürse, o araba tekerleği lanetli kabul edilir ve devlete devredilirdi. Devlet tekerleği satar, elde edilen parayı Tanrı'ya sunmak adına yoksullara dağıtırdı. Buradaki mantık, ölümle sonuçlanan her olayın bir kefaret gerektirmesiydi. Hiçbir ölüm cezasız kalmamalı. Hiçbir suç aleti toplum içinde serbestçe dolaşmamalıydı. 1474 yılında İsviçre'nin Basel kentinde yaşanan bir olay, hayvan mahkemelerinin ne kadar ürkütücü boyutlara varabileceğini gösterir. Bir horoz yumurtladığı gerekçesiyle tutuklandı. Orta Çağ mitolojisinde bir horozun yumurtlaması kıyamet alametiydi. İnanışa göre bu yumurtadan basilisk adı verilen, bakışıyla insanı öldüren yarı yılan yarı kuş bir canavar çıkardı. Zavallı horoz doğaya karşı büyücülük yapmak suçundan yargılandı. Savunma avukatı yumurtlamanın istemsiz bir durum olduğunu söylese de halkın korkusu galip geldi. Horoz ve yumurtası büyük bir kalabalığın önünde odun yığınları üzerinde yakılarak küle dönüştürüldü. Bu vaka, bilimin henüz dolmadığı bir çağda, cehaletin hukukla birleştiğinde ne kadar tehlikeli olabileceğinin kanıtıdır. Şimdi asıl soruya gelelim. Bu insanlar gerçekten deli miydi? Hayır. Bu uygulamaların arkasında yatan 3 temel sosyal fonksiyon vardı. Hukukun üstünlüğü sembolizmi.
Kral veya kilise, benim yasalarım tarladaki fareden ahırdaki domuza kadar her şeyi kapsar mesajı veriyordu. Bu, otoriteyi pekiştirmenin bir yoluydu. Sorumluluk kültürü. Hayvanları yargılamak topluma şu mesajı veriyordu: her eylemin bir sonucu vardır. Bu toplumsal disiplini sağlamak için kullanılan bir eğitim yöntemiydi. Halkı rahatlatma. Büyük bir felaket yaşandığında veba, kıtlık, vahşi saldırılar, suçlayacak birini bulmak insan psikolojisini rahatlatır. Mahkeme bu öfkeyi kontrollü bir şekilde dışa vurmayı sağlıyordu. Hayvan mahkemeleri 1700'lerin sonuna kadar Avrupa'nın çeşitli yerlerinde devam etti. Ancak aydınlanma çağı ile birlikte her şey değişti. Voltaire, Montesquieu gibi düşünürler, aklı olmayan bir canlının hukuki sorumluluğu olamaz fikrini yaymaya başladılar. Bilimsel devrim, hastalıkların veya ekin kayıplarının farelerin günahı değil, biyolojik süreçler olduğunu kanıtladı. Son resmi hayvan davası 1906 yılında İsviçre'de gerçekleşti. Ancak bu artık bir istisnaydı. Modern hukuk hayvanları eşya kategorisine aldı. Ta ki son yıllardaki modern hayvan hakları hareketlerine kadar. Orta Çağ'ın bu karanlık ve tuhaf mahkemeleri bize bir şeyi çok net gösteriyor. Adalet arayışı insanın en temel dürtüsüdür. Ancak bu arayış bilim ve mantıkla desteklenmediğinde ortaya trajikomik tablolar çıkar. Bugün artık domuzları asmıyoruz, farelere avukat tutmuyoruz. Ama bugün de yapay zeka suç işlerse kimin yargılanacağını, robotların hakları olup olmadığını tartışıyoruz. Belki de 500 yıl sonraki insanlar bizim bugün yapay zekaya veya çevreye karşı olan hukuki tartışmalarımıza bakıp bizim ortaçağ köylülerine güldüğümüz gibi gülecekler. Tarih sadece geçmişte ne olduğunu değil, insanın ne kadar ileri gidebileceğini de anlatır. Orta Çağ'da herkesin mahkemelik olduğu o günler, insanın dünyayı kontrol etme çabasının en absürt anıtıdır. Sizce bir hayvanın yargılanması mı daha garip, yoksa bir eşyanın suçlu bulunması mı? Eğer o dönemde yaşasaydınız hangi hayvanın avukatlığını yapmak isterdiniz? Yorumlarda bu çılgın tarihsel detayları tartışalım. Eğer bu yolculuğa devam etmek istersen, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Bir sonraki bölümde insanlık ağacının bir başka gizemli hikayesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.